Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlere müteahhitlerin sır gibi sakladığı ama çok sık yapılan 7 hatadan bahsedeceğim. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Müteahhitlerin en sık yaptığı hataların bir numarasında hepinizin tahmin ettiği gibi hatalı malzeme seçimi veya malzemenin eksiltilmesi konusu var. Öncelikle bu konuda içinizi ferahlatan bir cümleyle başlamak istiyorum. Artık betonlarımızdan, en azından taze betondan numuneler alınıyor ve bu numuneler sayesinde beton standardımız belli bir seviyeye ulaştı. Şantiyeye gelen demir donatılardan numuneler alınıyor. Dolayısıyla demir donatılarımız da bir tık standarda ulaştı. Ancak biraz daha geçmişe gidersek ne yazık ki sistem henüz oturmamıştı ve biz Malatya'da görev aldığımız süre zarfında bir bina ile karşılaştık. Bu bina üzerinden bir örnek vereceğim ve inşaatlarda malzeme seçimindeki hatada veya tasarruflarla ilgili konuda nasıl bir yapı stoğumuz olduğunu siz de anlayın istiyorum. Ve müteahhitlerin bugüne kadarki süreçte nasıl böyle bir hata yaptığını da sizin de kavramanızı istiyorum. Malatya'da hasar tespitinde bulunduğumuz süreçte 2007 yapımı bir bina ile karşılaştık. Ve bu 2007 yapımı binanın şu anda görsellerini ekranda gördüğünüz şekilde betonunda yuvarlak agregalar, yuvarlak taşlar vardı. Tabi haliyle biz burada şunu düşündük. Buradaki müteahhitlerin imalatından veya işte inşaatların kalitesinden ziyade bir de aslında hatanın diğer ayağı olarak hazır beton firmalarını düşündük. Çünkü bizim aklımıza hiç gelmemişti 2007 yılında yapılan bir inşaatın hazır betonla değil de elle karılan betonla döküleceği. Bu bizim hiç aklımıza gelmemişti. Yani en sonunda müteahhitle tanıştık ve detayları ondan öğrendik. Ancak şu anda ekranda gördüğünüz şekilde betonda kullanımına hiç uygun olmayan agregalar, bunların tane çapları, bunların şekil ebat olarak uygunsuzlukları ve tabii ki o zamanki devri düşünürsek bu agregaların testleri yapılmıyordu. Bu işte çimento ile uyumlarına bakılmıyordu ki belki pek çok yapıda da alkali silika reaksiyonu da gerçekleşmiş olabilir. Yani bu testler agregaların, yani bildiğimiz manada söyleyeyim, bu taşların, çakılların ve çimentonun birbirleriyle olan etkileşimleri ve bunların ayrı ayrı testleri yeterince yapılmadığı için o dönemlerde tabii ki hatalı malzemeler aslında inşaatlarımızda kullanıldı. Tabii günümüze dönersek hatalı malzeme kullanımı ile alakalı olarak şunu da söylemek isterim. Beton santrallerimiz henüz yeterince bilgi birikimine sahip değil. Yani pek çok beton santrali henüz alkali silika reaksiyonunun ne olduğunu bilmiyor. Kullandığı agregayı bu teste tabi tutmuyor. Kullandığı çimento ile beraber bu teste tabi tutmuyor. Ve bunun gibi tabi pek çok test var. Dolayısıyla beton santrallerinde çalışan kişilerin de mutlak suretle konularda deneyim sahibi olması gerekiyor. Bu konularda bilgi sahibi olması gerekiyor. Yanlış malzeme seçimiyle ilgili bir diğer faktör var. Çok yakın ilişkide oldukları için bu iki konuyu beraber anlatmak istedim. Müteahhitlerimiz tasarruf etmeyi çok seviyor biliyorsunuz. Yani ne kadar ucuza mal edebiliriz ve ne kadar pahalıya satabiliriz. Tabii bu ticaretin aslında doğası. Ancak bu yönetmeliklerimizle alt sınırları belirlenmediği için örnek veriyorum, pek çok şehirde perde beton kullanımı yok. Pek çok projede perde beton hiç yok. Sadece işte varsa bir ihtimal asansör çevresinde olabilir ya da asansörün iki yüzünde koyuyorlar veya sadece asansörün sırtına koyuyorlar. Dolayısıyla bizim yapılarımız perde betonlu değil. Bizim kolon ebatlarımız sınırda. Yani olabildiğince küçültülmüş, yani yönetmeliğin standartlarını sağlıyor. Evet. Ancak sınırda yapılar tasarlıyoruz. Dolayısıyla belki de yönetmeliklerle perde beton kullanımı daha çok teşvik edilebilir ve müteahhitlerimizin de bu konudaki ticari kaygılarını da önüne geçmemiz mümkün. Ancak yönetmelik bazında düşünmezsek de müteahhitlerimizin bu konuda biraz daha maliyeti geri plana atması gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı konu üzerinde bir başka faktör zemin iyileştirme konusu. Yan yana yapılan 3 binada bu bina zemin iyileştirme yapmış, bu bina zemin iyileştirme yapmış ama bu bina zemin iyileştirme yapmamış. Şimdi burada ne yazık ki şöyle bir şey var. Müteahhitlerimiz yine ticari kaygı güttüğü için bu konudaki verileri hazırlayanlara, yani zemin etütünden başlayarak geoteknik verisine kadar her aşamada sürece müdahil olarak zemin iyileştirme çıkartmayın bana mesajını verdiği için tabii ki belli yerlerde, inisiyatif kullanılabilen yerlerde, özellikle de denetimin hiç olmadığı bölümlerde ki pek çok şehirde şu anda bunun eksikliğini hissediyoruz, zemin iyileştirme işlemlerinden tamamen sıyrılması mümkün oluyor müteahhitin. Dolayısıyla bu konuda müteahhitlerin çok fazla hata yaptığı bir konu. Çünkü bildiğiniz gibi temelde asla tasarruf olmaz. Gelelim bir diğer konuya, kalitesiz işçilik konusu. Müteahhitlerin en sık yaptığı ikinci hata. Neden bahsediyorum? Müteahhitler tabii ki yine olabildiğince ucuza mal etmeye çalışıyor. Peki ticaretin doğasında var diyeceğiz. Ancak ne yazık ki ustalarımız, işçilerimiz ucuza aldıkları işin hakkını veremiyorlar. Böyle olunca ne oluyor? En başta segregasyon problemleriyle karşılaşıyoruz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakın, segregasyon problemi ülkemizin hemen hemen bütün şehirlerinde ve projelerinde, belki inşaatlarında %90'ında 80'inde karşılaştığımız bir durum. Tabii ki minimal hatalar olabilir
Ancak segregasyon bazen inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor ve bu segregasyonun oluşmasındaki en büyük kusur aslında müteahhitin ucuz işçiliğe kaçması. Ucuz işçiliğin sonu ne yazık ki ucuz bir işe dönüşüyor. Tabi segregasyon konusu sadece ayrışmayla da bitmiyor aslında. Yani doğrudan betonu yerleştirememe konusu da yine bu başlığın altında değineceğim bir konu. Çok yakın bir tarihte bir firmanın böyle bir hatası olduğunu tespit ettik. Yani kiriş ile kolonun arasında birleşim bölgesinde böyle yani neredeyse kuş yuvası kadar bir boşluk vardı. Yani birleşim bölgesini hiç dolduramamış vatandaş. Tabii biz tepkimizi dile getirdik, uyarılarımızı yaptık. Tabii uyarıların sonucu hiçbir zaman böyle durumlarda iyi dönüşlerle gelmez. Yani her zaman restleşmeye gider, her zaman tehdide gider. Benim de başıma gelen durum bu şekilde. Uyarmamıza rağmen suçlu biz olduk. Ancak hiç problem değil. Biz uyarımızı yaptık. Özellikle yapı denetim firmasını bu konuda çok sert uyardım. Ve de yapı denetim firması sonrasında orayı sonradan tabii ne kadar düzgün olur bilmiyorum ama tamir ettirdi. Tabii sonrasında o firmanın sahibiyle de konuştum. Kendisini tanıttı. Tabii o süreçte epey bir restleşmemiz olmuştu. Tabii ben de o süreçte geri adım atmadım ve o tamiri en azından yaptırtana kadar sürece devam ettim. Ve o firmanın sahibi bana şunu söyledi. Ben dedi vibratörün başında bekleyemem. Yani kim bekleyecek o zaman? Şimdi şantiye şefi tutmuyorsun. Sahanda bir şantiye şefi yok. Sen başında beklemiyorsun. Ustalar kendi kendine bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ustalara da zaten ucuz işçilikten kötü yani kötü değil ama yetersiz ustalarla çalışıyorsun. Sonuç ne oluyor? Sonuç kolon ve kirişin en kritik bölgesinde betonun yerleşmeme durumu ortaya çıkıyor. Bu açık söylüyorum çok büyük bir kusur. Çok çok büyük bir kusur. Ama ne oluyor genelde? Biz burada uyarmasaydık yapı denetim oradaki hatayı da bir şekilde işte özel belki kimyasallarla, özel harçlarla tedavi ettirdiler. Öyle söylüyorlar. Tabii benim sonradan şantiyeye girme durumum olmadı restleştiğimiz için. Kontrol edemedim yani tekrardan. Ancak biz bunu uyarmasaydık çok yüksek bir ihtimalle alçı sıvayla ya da kalekimle ya da işte kaba sıvayla bir şeyle doldurulacaktı, geçilecekti. Ve en kritik bölge dediğim gibi. Tabii segregasyon konusuna girdik ama ucuz işçiliğin sonu aslında sadece buna gitmiyor. Örnek veriyorum. Kalıp işçiliğini eleştirdik. Evet. Demir işçiliğini de eleştirebiliriz. Elektrik işini de eleştirebiliriz. Demirden başlayalım örneğin. Şimdi tabii ben bu konuların hepsini aslında yetersiz proje yönetimi konusuna bağlayacağım. Yani aslında şantiye şefine bağlayacağım ancak kademe kademe ilerlemek istiyorum. Örnek veriyorum. Müteahhit eğer bir inşaat mühendisi veya mimar değilse tabii ki süreç içerisinde çok rahat bir şekilde ustaların elinde oyuncak oluyor. Özellikle bunu çok yaşıyoruz. Geçici müteahhitlik belgesi alanlar, işte inşaat mühendisi veya mimar olmayan müteahhitler ve şantiyede inşaat mühendisi veya mimar barındırmayan müteahhitlerin çok sık karşılaştığı bir durum. Ustaların elinde oyuncak olma durumu. Ustanın ağzında şöyle bir laf vardır. Pelesenk olmuştur bu diline. İşte ben 25 yıldır bu işi böyle yapıyorum. İşte 20 yıllık ustayım. İşte 3 yıllık mühendisler ne bilir biz biliriz tarzında. Ama işte o 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde uygulama kültürleri bir defa gelişiyor. Yönetmelikler sürekli olarak değişiyor. Örnek veriyorum. Çiroz 2007 yönetmeliğindeyken çok fazla kullanılan bir şey değildi ki yani o zaman için söylüyorum. Yapı denetimler bir kolonda 3 tane 4 tane çiroz varsa kabul ediyordu. Ama bugün öyle değil. Bugün yatay ve düşey donatının kesiştiği her noktada çirozları görüyoruz. Tabii sadece demir işçiliği, kalıp işçiliğiyle de bitmiyor. Örnek veriyorum. Elektrik işleri. Şimdi betondan önce tabii ki kablolama işlemleri yapılıyor. Döşeme üzerinden götürülüyor. Hatlar gerekli yerlere iletiliyor. Ama burada da yine ucuz işçilik aranırsa ne yazık ki sonuçları şu anda ekranda gördüğünüz gibi oluyor. Burada iki farklı örnek göstermek istiyorum. İkisinde de gerçekten inanılmaz kötü işçilik var ve üzülerek söylüyorum şu anda ekranda gördüğünüz fotoğraf yani ben bunu tabii çok sonradan öğrendim. Bu şekilde de betonunun döküldüğünü öğrendim. Umarım tabii yanlış bilgidir. Umarım bu şekilde değildir. Ancak yapı denetim firmaları beton anında ne yazık ki mikserin başında yani aşağıda beklediği için kata çıkmadığı için bu betonun böyle döküldüğünü söylediler. Tabii umarım öyle değildir. Umarım öyle değildir. Bir başka konuda ustalar inisiyatif almayı çok seviyor. Özellikle de rol onlara düştüğü zaman. Yani eğer başında bir şantiye şefi yoksa o usta sorumluluk almaya ve işin yönetici pozisyonuna geçmeye bayılıyor. Ya tabii başında bir şantiye şefi yoksa birinin bu sorumluluğu alması lazım. Bunu anlıyorum ama bir örnek vereceğim bu konuyla alakalı. Şimdi bizim mühendislik hesaplarımızda kuşatılmamış kolon diye bir hesabımız var. Ve bu hesaba göre zaman zaman kirişleri kolonların sıfırından değil de kirişleri kolonların ortasından bağlamamız gerekebilir. Ancak ustamız bunun tuğlaları örülüp sıvaları yapıldıktan sonra odada kötü görüneceğini düşünerek yani odada diş yapacağını düşünerek kirişi kaydırıvermiş sıfırdan bağlamış geçmiş ve bunu bütün şantiyelerinde yapıyormuş. Tabii bu konuda gerekli uyarılarımızı yaptık ve ustaya bu bilinci kazandırmaya çalıştık. Ancak eğer müteahhit ustaya teslim olursa yani sahada bir şantiye şefi olmazsa veya kendisi teknik bir personel değilse bunlar mutlak surette oluyor. Yani bu verdiğim şu an en basit 2-3 örnek. Bunun gibi yüzlerce farklı faktör var şantiyede ve emin olun birkaç yerde tongaya düştüğüne eminim. Eğer sahada bir şantiye şefi yoksa. Bu da müteahhitlerin yaptığı en sık hatalardan biri. Gelelim en sevdiğim maddeye ve hemen hemen bütün videolarımda da bu maddeyle
ilgili bir şeyler söylüyorum. Yetersiz proje yönetimi. Peki bunun anlamı ne? Şimdi sahada projeyi birinin yönetmesi gerekiyor. Yani bir proje var, evet, ama sahada projeyi birinin yönetmesi gerekiyor. Bu kim? Şantiye şefi. Özel konut projelerinde bu genellikle inşaat mühendisi veya mimar olmalı. Çünkü işin yoğunluğu inşaat kalemlerinden oluşuyor. Ama örneğin bir trafo inşaatı olsaydı tabii ki burada elektrik elektronik mühendisliğinin olmasını beklerdik. Veya işte iklimlendirme tesisatının yoğun olduğu bir iş olsaydı, örnek veriyorum çok kompleks bir belki otel yapısı gibi bir şey. İmalat oranlarına bakarak burada belki bir makine mühendisi de devreye girebilirdi. Ancak biz normal özel konut projelerine döndüğümüzde inşaat mühendisi veya mimar sahada yoksa ne yazık ki pek çok hata yapılıyor. Bunların başında da kalıp söküm süreleri var. Ne yazık ki şantiyelerimize kalıp söküm sürelerine riayet edilmiyor. Yani kalıplar erken sökülüyor. Erken sökülmesinin pek çok dezavantajı var. Örnek veriyorum, kolon kalıplarını erken söktüğünüzde beton çok hızlı bir şekilde su kaybediyor. Bu çok büyük bir hata ve betonun hidratasyon işlemini durdurabilecek seviyeye geliyor. Ve diğer bir yandan döşeme, kiriş gibi eğilme elemanları eğer kalıpları erken alınırsa beklenmeyen sehimler oluşabiliyor ve ne yazık ki yük iletmesi gerektiği anda da istenen performansı sağlayamıyor. Bunun yönetmelikte şartları var ve bu şartlara biz uymak zorundayız. Tabii ki sahada bir şantiye şefi yoksa, inşaat mühendisi yoksa, mimar yoksa veya teknik bir personel yoksa bu kuralların hepsini görmezden geliyorlar ve döşeme kalıbından bahsediyorum. 3 günde söken var, 4 günde söken var. Yani bu artık korkunç seviyelere gelmiş durumda. Vatandaş haftada bir beton döküyor. Yani haftada bir beton dökmesi için tek kalıpla işte 3. gün kalıpları sökmesi lazım. 3 gün kalıpları yeniden kuruyor. 7. günde beton atıyor. Bu korkunç bir manzara. Ve bunun temel sebebi de müteahhitin şantiyede bir şantiye şefi bulundurmaması. Yani şantiye şefi resmi olarak imza atıyor ancak o şantiye şefinin sahada olup olmadığını denetlemiyor. Diğer bir konu kürleme konusu. Beton oldukça garip bir malzeme. Yani beton dökerken, beton sıvı halindeyken, betona su katmak cinayetken, beton prizini aldıktan sonra yani katılaştıktan sonra da betona su vermemek cinayet. Yani betonun bakımını yapmamız gerekiyor. Betonu ilk 7 gün boyunca ıslak görüntüsünü hiç kaybetmeyecek şekilde sulamamız gerekiyor. Basit tabirle. Tabii bunun farklı kür yöntemleri de var. Ancak Türkiye'de en yaygın kullanılan kürleme yöntemi su olduğu için bundan bahsedeceğim. Ne yazık ki sahada bir şantiye şefi yoksa, şimdi şöyle düşünün. Bir müteahhit şantiye şefine para vermiyorsa betonu sulamak için bir personel almaya da para vermiyordur zaten. Yani sahada şantiye şefi bulundurmayan adam bir sulama personeli ya da işte bir kalfa, bir usta gibi elemanları da genelde olmuyor. Bunları hep taşeronlaştırdığı için kendine ait bir elemanı çoğunlukla olmuyor. Ama sahada bir şantiye şefi varsa gerekirse o şantiye şefi çıkar, betonunu kendi sular. Ki benim de yapmışlığım var. Ki zannediyorum ki bütün mühendislerin yapmışlığı vardır. Ki zaten çok da keyifli bir olay olduğu için biz mühendisler bunu severiz yani. Onun başında o su şırıltısı falan gerçekten keyifli. Dolayısıyla betonu kürlemek, betonu sulamak oldukça önemli bir konu. Ve ne yazık ki ülkemizde çoğu projede, özellikle ara sokak projelerinde, küçük projelerde, butik projelerde bu durum atlanıyor. Bununla ilgili çok garip gelen bir örnek anlatacağım. 2020 yılında biliyorsunuz büyük bir pandemi atlattık ve o dönem özellikle bayramlarda kapanma süreçlerimiz vardı. Yani evlerden dışarı çıkamıyordu. Ve o dönem şantiyesi olan kişiler, eğer şantiyede yatıp kalkan işçileri yoksa, ki butik projelerde yoktur genelde, özel izinlerle şantiyesine gidip çalışabiliyordu. Özel izinlerle gidip mesela beton döktüyse kapanmadan önce betonu sulamak için özel izin alması gerekiyordu. O dönem benim de böyle bir işim vardı ve polisten izin alırken durumu izah ediyordum. Yani işte betonu sulamamız lazım. Dolayısıyla işte benim şantiyede bulunmam lazım. Polisi ikna etmek o kadar zor oldu ki. Ya dedi 2020 yılındayız, o zaman için konuşuyorum. 2020 yılındayız. Beton sulamak mı kaldı ya dedi. Eski zamanların işleri onlar dedi. Betonların dedi artık suya ihtiyacı yok dedi. Bak o karar verdi şu anda ve ben o gün bir şekilde iznimi aldım. Ben betonumu suladım ancak eminim ki pek çok kişi izin alamadı. Bu sadece benim şehrime özel bir durum değil. Türkiye'nin pek çok şehrinde polisler veya işte görevli memurlar diyeyim bu konuda yargı dağıtmış olabilirler ve betonun sulanmasının eski çağda kaldığını, artık betonun özel katkılarla sulanmaya ihtiyacının olmadığını düşünerek betonun sulanmasına, kürlenmesine izin vermemiş olabilirler. Dolayısıyla burada niyetim birini suçlamak değil. Ancak ne yazık ki betonu sulamanın önemini hala biz bilmiyoruz. Betonu sulamanın önemini mühendisler biliyor, mimarlar biliyor. Dolayısıyla sahada şantiye şefi olmazsa o projede mutlak surette kusurlar oluşur. Ve müteahhitlerin en çok yaptığı hata da sahada bir şantiye şefi bulundurmamak. Tabii kalıp söküm sürelerine değindik ama sahada bir şantiye şefi olduğu zaman pek çok konuda, yani demir kontrolünde, kalıp kontrolünde, kalıpların sızdırmazlığında da yine şantiye şefinin çok büyük rolü var ve sahada bir şantiye şefi varsa
varsa orada demirde de eksik çıkmaz, kalıpta da hasar çıkmaz, segregasyon da oluşmaz. Yani aslında bütün hataları kapatan bir önlem. Şantiye şefi bulundurmak sahada. Yani sektörden biriyseniz zaten siz de farkı ayırt edebiliyorsunuzdur. Bir müteahhit firma, kim olduğu önemli değil. Sahasında bir şantiye şefi varsa onun imalatları çok düzgün gider ama sahasında şantiye şefi olmayanlar genellikle çok bozuk imalatlarla müşterisine teslim ederler. Ama bundan da gocunmazlar çünkü yaptıkları şeyin hata olduğunun çoğunlukla farkında bile değiller. Niyetleri sadece ucuza getirmek. Çünkü şantiye şefine para vermek onlar için dünyanın en gereksiz harcaması olabilir. Ama ne yazık ki denetim sistemimiz şantiye şefinin sahada olup olmadığını denetleyen bir sisteme sahip değil. Sadece imzası var mı? Var. Bunun kontrolü var sadece. Ama şantiye şefi sahada mı değil mi? Bunun kontrolü yok ve teslim tutanaklarında da şöyle bir ibare var. Müteahhit veya yerine şantiye şefi. Bu zaten bir kaos sebebi. Yani müteahhit hangi teknik bilgiyle teslim etmeye ya da işte o işi yapmaya yetkin kabul ediliyor bizim yönetmeliklerimize göre gerçekten akıl almıyor. Ama ne yazık ki böyle bir gerçek var. Ancak bu durum müteahhitlerin en sık yaptığı hatalardan biri. Gelelim bir başka konuya, yine aynı konuyla alakalı, proje yönetimiyle alakalı. Soğuk havada beton dökümü, sıcak havada beton dökümü. Şimdi müteahhit nasıl beton dökmesi gerektiğini kesinlikle bilmiyor. Geçtim bunu, müteahhit nasıl beton siparişi vermesi gerektiğini de bilmiyor. Bakın, beton siparişi verirken D-max dediğimiz yani en büyük agrega çapını yeri gelir sahada belirlemeniz gerekir. Yeri gelir D-max çapıyla beton santraline ayrı bir dizayn yaptırmanız gerekir. Peki şimdi sorarım size, müteahhit bu yetkinliğe sahip değilse beton siparişini kim veriyor ve neye göre veriyor? Yani örnek veriyorum, işte kirişlerde, donatılarda sıkışma oldu. Yani tamam, biz 2,5 santim olması gerektiğini öngörürüz hep ama yani işte buradan kirişlerden 4 tane demir geldi, buradan geldi, belki ebatlar yeterli değil, bir sıkışma oldu. Yani maksimum agrega çapının 2,5'ün belki bir tık altına inmesi gerekti. Peki orada işte sahada müdahale edecek kişi kim? Yani beton siparişini ona göre revize edecek ve santralden yeni bir reçete talep edecek kişi kim? Şantiye şefi, ama sahada şantiye şefi yok. Yani betonlarımızda dahi zaten homojen yerleşmeyi engelleyen bir durum bu. Şantiye şefinin sahada olmaması. Ki işte soğuk havada beton, az önce de dediğim gibi soğuk havada beton dökümünün ayrı kuralları var. Sıcak havada beton dökümünün ayrı kuralları var. Özel önlemler alınması gerekiyor. Ya mesela çok basit bir şey. Vatandaş şey yapmış. Soğuk havada beton döküyor. Döşemenin üstünü çadırla kapatmış. Gerçekten bir atmosfer oluşturmuş orada. Eyvallah, hiç sıkıntı yok. Kolonlara dair bir önlem almamış. Kolonlar açıkta. Ertesi günde kalıpları söküyor. Kolonlar eksi derecede bütün sert iklim koşullarına maruz kalıyor. Yani müteahhitin öngöremediği bir detay ne yazık ki çok büyük hüsranlara, çok büyük yıkımlara yol açabilir. Dolayısıyla sahada bir şantiye şefinin olması gerekiyor. Ve bu şantiye şefini de yanlış anlıyorlar. Yani aslında mühendise düşünmesi için para verirsiniz. Mühendis oluşabilecek kusurları öngörür ve bunlara dair önlemler alır. Bunlara dair önlemler önerir. Ama bizim kültürümüzde ne yazık ki şantiye şefi, yani işte getir götür işleri yapan, gereksiz eleman olarak görüldüğü için, yani sadece işte demirciyi çağıran, kalıpçıyı çağıran, sıvacıyı sokan falan filan, yani müteahhit de diyor ki bu organizasyonu ben de yaparım, şantiye şefine gerek yok diyor. Öyle değil işte. Kesinlikle öyle değil. Mesela bir başka konu. Şu an yine ekranda görüyorsunuz. Az önce de bu görseli ekrana getirdim. Gördüğünüz gibi dilatasyon yetersiz. Ancak bu imalat bu şekilde devam etmiş. Arkaya köpük koymuşlar. Dolayısıyla kalıbı sağlamlayamamışlar ve vibratör kullanamamışlar. Halbuki bu sahada bir şantiye şefi olsaydı, yani bir proje yöneticisi olsaydı, ilk anda, daha köşe kazıkları çakıldığı anda sahada, daha temel memel yokken bu durumu fark ederdi. Ben burada kalıp kuramam derdi ve projeyi revize ettirirdi. Çok basit bir olay. Ne olurdu proje? 5 santim daha küçülürdü, 10 santim daha küçülürdü en fazla. Ama o imalatların hepsi kusursuz bir şekilde çıkardı o temelde aldığı önlemden sonra. Ve ne yazık ki mesela bunun gibi, yani Türkiye'nin pek çok yerinde bu şekilde imalatlar var. Yani bu şekilde imalatları görmek istiyorsanız Google Maps'te sokakları gezmeniz yeterli. İnşaatların, özellikle bitişik nizam inşaatların nasıl inşa edildiğini görmeniz yeterli. Hatta bununla ilgili Beşiktaş bölgesine bakmanızı da öneririm. İnşaatların nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız. Orada çok güzel örnekler var. Hem imar planına dair eleştirebileceğimiz noktalar var orada, hem de inşaat kalitesine dair, yani işçilik standartlarına dair, proje yönetimi standartlarına dair eleştirebileceğimiz çok güzel noktalar var ve Google hepsini kayıt altına almış. Yani yarın bir gün Allah korusun aksi bir durumda her şey delilli, ispatlı. Allah ülkemize aynı acıları tekrar yaşatmasın duasını yapmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Çünkü sahada gerekli önlemi almadıkları için biz şu an dua ediyoruz. Dua ederek bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bir başka konu, müteahhitler eğer proje yönetimi basamağını atladı, sahaya bir şantiye şefi almadı ve işler işte imza üzerine şantiye şefiyle ilerlerken bilmeden pek çok hata yapıyorlar. Bunlardan biri de kısa kolon hatası. Kısa kolon, bir kolonun serbest boyunun farklı etkenlerle kısalaştırılması, yani hareket boyunun kısaltılması durumu. Bununla ilgili şu an ekranda bir görsel görüyorsunuz, bir video görüyorsunuz. Kısa kolon İşte tam olarak bu demek ve sonradan bazı etkenlerle kısalaştırılan bu kolonlarda
doğrudan hasar oluşumu var. Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansında ilk raporlarında kısa kolon hatasından ötürü binanın yıkıldığı söyleniyor. Tabii bu kesin bir veri değil, resmi bir açıklama değil. Resmi açıklamalar geldikten sonra bu konuyu yeniden ele alacağız zaten. Ancak kısa kolon evet bir binayı yıkıma götürebilir. Dolayısıyla işte mesela şu anda yaşadığınız binada da Bodrum'da bir bant pencere varsa mutlaka bir uzman bir inşaat mühendisine gösterin. Yani merdivenler kolonlara bağlandıysa mutlaka uzman inşaat mühendisine gösterin. Bahçe duvarı gelip kolona yapıştırıldıysa mutlaka gösterin. Yani bunlarla ilgili önlemler alınmış da olabilir. Dolayısıyla sizi paniğe sevk etmek istemem. Örnek veriyorum, o bant pencere için konuşursak o yarım perde bölümüyle kolon arasında bir köpük koymuşsa müteahhit 5 santim. Bu yeterli önlemi almış demektir. Ama koymamışsa, yapıştırıp geçmişse bu büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla kısa kolon durumu çoğu müteahhitin bilmediği bir konu, farkında olmadığı bir konu ama eğer sahada bir şantiye şefi olsaydı mutlak suretle uyarılacağı bir konu. Ancak müteahhitlerimizin de çok sık yaptığı bir hata ve pek çok projede de ne yazık ki bununla karşılaşıyoruz. Müteahhitlerin en sık yaptığı hatalardan biri ve ne yazık ki farkında da değiller hata yaptıklarının. Gelelim bir başka konuya. Bizim ülkemizde yalıtım konusu, ısı yalıtımı konusu, ses yalıtımı konusu oldukça başarısız. Yani biz bu konuda sınıfta kalan bir ülkeyiz. Tabii bununla ilgili akustik raporlar vesaireler şu an istenmeye başladı ama genelde kağıt üzerinde kalıyor. Uygulamada bununla ilgili bir denetim henüz yok. Tabii olacaktır yakın zamanda ama şu anda yok. Firmalar, müteahhit firmalar, şantiye şefi yine bulundurmayanlar, bu konuda tecrübesi olan insanlarla çalışmayan müteahhitler ısı ve ses yalıtımını sağlamak için örnek veriyorum dairelerin arasına veya işte odaların arasına projedeki tuğla kalınlığını ya da işte duvar kalınlığını örüyorlar. Araya işte taş yünü koyuyorlar, sonra bir tane daha duvar örüyorlar. Şimdi bunun hesapları oradaki iki duvara göre yapılmadıysa, tek duvara göre yapıldıysa siz oradaki duvar yükünü 2 katına çıkarmış oldunuz. Duvar deyip geçmeyin. Yani bu bir tane duvardan bahsetmiyoruz. Örnek veriyorum, bir katta 4 dairesi olan ve sadece daire aralarına yalıtım yapılmış olan, yani bu şekilde çift duvar örülmüş olan bir binada, örnek veriyorum 5 katlı bir bina olsun. Binaya ne kadar fazla ağırlık getireceğini siz hesaplayın. Bu çok büyük bir yanlış. Eğer projede, statik projesinde en başta öyle tasarlandıysa sıkıntı yok. Ama çoğunlukla yapılan şu: projesinde öyle tasarlanmıyor ama müteahhit yerinde öyle yapıyor. Bunun sonuçları da nasıl oluyor biliyor musunuz? Deprem kuvveti dediğimiz şey binanın kütlesiyle, ağırlığıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla siz binanın kütlesini o kadar fazla artırıyorsunuz ki deprem kuvveti de size o kadar fazla etki ediyor. Ve bu çok sık yapılan bir hata ve müteahhit bunu iyi bir şey yaptığını düşünerek müşteriye lanse ediyor. Tabii müşteri bunu bilmediği için de ne yazık ki bu konuya kanıyor. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Eğer böyle bir yalıtım yapılacaksa, çift duvar örülecekse en başta mimari projede öyle tasarlanmalı, statik projede öyle tasarlanmalı. Statik projede öyle tasarlanmadıysa açık söylüyorum bu çok büyük bir hata. Müteahhitlerin yaptığı bir başka hata da duvar yükünü eksiltme. Şimdi az önce duvar yükünü eklemekten bahsettik. Yani fazladan duvar örmek kesinlikle sakıncalı. Burada da duvar eksiltmekten bahsediyorum. Çünkü bizim yönetmeliklerimizde zayıf kat diye bir olgu var. Ve Hatay'da da çok fazla zayıf kat, yumuşak kat hasarı gördük. Çok fazla yıkım gördük. Zayıf kat, özellikle zayıf kat tamamen tuğla duvarla alakalı. Yani yutonk ya da gaz beton ya da işte bims, yani önemli olan duvar burada. Duvarla alakalı. Eğer örnek veriyorum zemin katta bir yapınız var. Yani zemin kat artı 3 kat. Diyelim ki böyle bir projeniz var. Zemin katta da örnek veriyorum 3 tane bağımsız dükkanınız var. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Eğer en başta tasarım böyleyse aralarını şimdi duvarları ördünüz. Ama sonra atıyorum bir market geldi, zincir market geldi. Dedik ya ben bu 3 dükkanı birleştirmek istiyorum. Şimdi müteahhit bunu proje müellifine sormadan, bununla ilgili yazılı bir onay almadan, hatta proje revizesiyle tadilat ruhsatı almadan buradaki duvarları kaldırırsa büyük bir hata yapmış olabilir. Neden? Çünkü buradaki duvarları kaldırarak bu kat eğer zayıf kat değildiyse de zayıf kat haline getirilmiş olabilir müteahhit tarafından ve bu çok büyük bir yıkıma sebep olabilir. Bizim yönetmeliklerimizde bu konu özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu ve müteahhitlerimiz bu konuda hiçbir fikir sahibi olmadığı için şöyle düşünüyorlar hatta. Biz duvar eksilttik, binanın yükünü hafiflettik, iyi bir şey yaptık. İyi bir şey yapmadınız, emin olun. Siz hata yaptınız ve proje müellifiyle acilen konuşarak bir hatanız varsa bunu telafi etmeniz gerekiyor. Ve gerekirse de güçlendirme yapılması gerekiyor. Çünkü zayıf katın hesabı çok zaten basit bir hesap. Bunu çok rahat bir şekilde müteahhit de eğer 4 işlem yapmayı biliyorsa yapabilir. Gelelim müteahhitlerin en sık yaptığı hatalardan sonuncusuna. Tabii bu videoda sadece binanın dayanıklılığıyla alakalı birkaç maddeye değindim. Müteahhitler pek çok konuda pek çok farklı hatalar yapıyorlar. Ancak ben burada sadece en çok yapılanları dile getirmeye çalıştım ve 7 numarada da su yalıtımı var. Müteahhitler için çoğunlukla gereksiz bir harcama.
Dolayısıyla işte sürme yalıtımla yapıp geçiverelim. İşte şunun şöyle bir malzeme çıkmış, şöyle yapınca oluyormuş falan tarzında tamamen etik değerlerden uzak su yalıtım işlemleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Halbuki su yalıtımı bir binanın ömrünü etkileyen bir olay. Dolayısıyla su yalıtımı atlanabilecek bir faktör değil. Su yalıtımı bizim yönetmeliklerimizde iki başlık altında toplanmış. Yapısal yalıtım veya yüzeysel yalıtım. Şimdi genellikle bizim ülkemizde yüzeysel yalıtım yapılıyor ve bu yüzeysel yalıtımı çok düzgün yapmak gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum, Türkiye'de yapılan genellikle o P3000 dediğimiz membranlarla bohçalama sistemi olduğu için bu bohçalama sistemindeki en ufak bir kaçak sizin su yalıtımınızı tamamen çöpe atmak anlamına geliyor. Dolayısıyla işlemlerin çok düzgün yapılması gerekiyor ve bu konuda da ülkemizin aslında yavaş yavaş profesyonel bir şekilde yapısal yalıtıma doğru da yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Yapısal yalıtım yapılmalı, üzerine yüzeysel yalıtım yapılacaksa yapılmalı. Çünkü yapısal yalıtım aslında pek çok konuda daha avantajlı, üstelik de daha pratik, ancak çok dikkatli bir şekilde uygulamasının yapılması gereken bir husus. Yüzeysel yalıtım konusu tercih edilecekse de çok özenli işçilik yapılması gerekiyor. Ancak müteahhitlerimize kalırsa ya işte buradan su çıkmadı, su yalıtımına gerek yok cümleleriyle bu konu savsaklanmaya çalışılıyor. Bu çok önemli bir husus, çok önemli bir ayrıntı. Çünkü temellerin ve bodrum kattaki kolonların, perdelerin su içinde kalmasıyla zaman içerisinde içindeki demir donatı gücünü büyük ölçüde kaybediyor. Ve bu durumda korozyon hasarlarına neden oluyor. Sizin betonunuz işlevini kaybediyor. Demiriniz işlevini kaybediyor. Şu anda da ekranda birkaç tane korozyon çatlağı görüyorsunuz. Bunlar zaman içerisinde demirin rutubetten, nemden, sudan paslanmış. Bu da korozyon hasarının meydana gelmesine neden olmuş. Bakın beton bütünlüğünü yitirmiş. Şu anda da ekranda gördüğünüz şekilde. Bu haftaki videomda sizlere müteahhit firmaların bilerek veya bilmeyerek herkesten sakladığı hatalarını dile getirmeye çalıştım. Sektörün gerçeklerini dile getirmeye çalıştım. Bunların çözüm noktaları oldukça basit. Müteahhit firmaların yetkinlik sınavlarına girmesi elzem ve her şantiyede bir şef olmazsa olmaz. Tabii bunun dışında atılacak pek çok adım var ülkemiz için. Yönetmeliklerin daha da sertleştirilmesi, yapı denetimlerin daha da iyi denetlemesini sağlaması, gerekirse çapraz denetim uygulaması yapılması gibi. Yani aslında pek çok faktör var. Ancak bugünkü konumuz biraz daha müteahhitlere yönelikti ve ben umut ediyorum ki bundan sonraki süreçte çok daha kaliteli yapılar yapmamız mümkün. Yeter ki ülkemiz tarafından gerekli adımlar atılsın ve gerekli denetlemeler yapılsın. Umuyorum ki bundan sonra bu şekilde facialar yaşamayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.